Merhaba arkadaşlar. Bugün Bin Yatırımlar Holding hissesinin analizini yapacağız. Ben yine detaylarını sizinle paylaşacağım. Ayrıntılarını birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Benim bu söylediklerimden çıkarım yapıp alıp almamak ya da elinizde varsa satıp satmamak tamamen size kalmış. Yani kısacası yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben burada sadece dediğim gibi sizinle birlikte inceleyeceğim arkadaşlar. Eğer sizin merak ettiğiniz bir hisse olursa mutlaka yorumlara yazın. Ben de bir an önce sizin istediğiniz hissenin analizini yaparım arkadaşlar. İsterseniz çok fazla uzatmadan hemen başlayalım. Cari oran trendine baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Çünkü cari oran geçen yıl 4.63 iken bu yıl 3.11 seviyesine gerilemiş. Yani %33'lük bir likitte daralması meydana gelmiş. Cari oran seviyesine baktığımızda bir yıldan kısa vadeli kaynaklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılayabilir durumda. Bu yüzden güçlü. Likit oran seviyesine baktığımızda asitesi oranı 3.11 seviyesinde. Stok dışı kaynaklarla kısa vadeli yükümlülükler karşılanabilir durumda. Bu yüzden güçlü yine. Nakit ağırlığına baktığımızda geçen yıl nakit ve benzerleri varlıkların içerisinde %1.8 iken bu yıl 0.6'ya düşmüş. Buradaki nakit ağırlığındaki azalış bizim için olumsuz. Günlük ödemeler için likiditeye baktığımızda yeterli nakit gözüküyor. Çünkü şirket ödemelerindeki ek nakit girişi olmazsa 1873 gün daha sürdürebilecek durumda. Öz kaynak oranına baktığımızda çok güçlü gözüküyor. Çünkü kaynak dağılımı içerisinde öz kaynakların oranı %77. Uzun vadeli yükümlülükler %20 iken kısa vadeli yükümlülükler %2. Öz kaynak trendine baktığımızda ana ortaklığa ait öz kaynaklar yıllık bazda %9 azalmış. Toplam borç trendine baktığımızda yine azalış var. Kaldıraç oranı geçen yıl 0.25 iken bu yıl 0.23'e düşmüş. Yani varlıklar geçen seneye göre daha az borçla finanse ediliyor. Toplam borç seviyesine baktığımızda kaldıraç oranına göre düşük seviyede şirket borçlu olduğunu görüyoruz. Net borç seviyesine baktığımızda şirketin reel bazda finansal borcu yok. Kısa vadeli borç seviyesine baktığımızda düşük çünkü öz kaynakların 10.000'de 3 kadarı var. Bu yüzden de gayet düşük seviyede bir kısa vadeli borç var. Satış finansmanında borç kullanımına baktığımızda geçen seneye göre daha fazla kısa vadeli borç kullanılmış. Bu da finansman maliyetlerinde bir artışa sebep olabilir. Kısa vadeli borç ağırlığında artış var. Kaynak yapısında kısa vadeli borçların payı geçen yıl %1.7 iken bu yıl %2.3 seviyesine yükselmiş. Bu da daha kısa vadeli yani sıkışık borç çevrim gerekliliği oluşturabilir. Finansal borç ağırlığına baktığımızda bir artış var. Kısa vadeli borçlar içerisinde finansal borçların payı geçen yıl %0 iken bu yıl %9'a çıkmış. Karın finansal giderleri karşılama gücü yeterli çünkü faiz ve vergi öncesi kar finansal giderlerinin 47 katı. Kar ile finansal giderler rahatlıkla karşılanabilir durumda. Faaliyet kar marjında azalış, net kar marjında da zarar var arkadaşlar. Şirket esas faaliyetlerinden kar etse de diğer giderlerin etkisiyle net dönemde zarar oluşmuş. Hem faaliyet kar marjında hem de net kar marjında düşüş olmuş. Bu da bizim için olumsuz. Faaliyet kar marjı neden azaldı dersek pazarlama, satış ve dağıtım giderlerinin oransal olarak artması diyebiliriz. Öz kaynak karları negatif, eksi %15. Yani geçen sene bu %0'mış. Şirket her 100 TL'lik öz kaynağına 15 TL zarar elde ediyor. Öz kaynak karı neden azaldı dersek buradaki verimlilikteki borçluktaki düşüş, karlılıktaki düşüşü gösterebiliriz. Aktif karlılığına baktığımızda bu da negatif arkadaşlar. Aktif karlılığı faaliyet zarar sebebiyle negatif olup riskli bir durumu yansıtıyor. Ciro büyümesine baktığımızda artış var çünkü satışlar yıllık %160.5 artmış. Enflasyondan arındırıldığında ise %0 ciro dağılması gözüküyor. FAVÖK büyümesine baktığımızda satışlardaki artışla birlikte FAVÖK'te de %163'lük bir artış meydana gelmiş ancak net karda %132'lik azalış var. Duran varlık büyümesine baktığımızda burada yine bir azalış var. %10.2 kadar bir azalma olmuş. Duran varlıklardaki en büyük payı da finansal yatırımlar kalemi oluşturuyor. İşletme faaliyetlerine nakit akışa baktığımızda negatif. Bu da ticari faaliyetlerin nakit kaybı yaratması riskli bir durumu oluşturabileceğini gösteriyor. Faaliyetlerden en çok nakit yaratan kalem gerçekleşmemiş yabancı para çevrim farkları ile ilgili düzeltmeler. Faaliyetlerden en çok nakit çıkartan kalem dönem karı zararı. Faiz değerlerini karşılayabilecek nakit akışa baktığımızda yetersiz çünkü burada işletme faaliyetlerine nakit elde edememiş. Faiz giderlerini karşılamak için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyabilir. En büyük yatırım harcaması maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından kaynaklanan çıkışlar. Serbest nakit akışa baktığımızda negatif. Bu da borçlanma yolu ihtiyacı daha da artırabilir. En büyük finansman kalemi alınan faiz. Dönemlik toplam nakit akışa baktığımızda negatif olduğunu görüyoruz. Dönem sonu miktarı da 114 milyon TL seviyesinde. Bin Yatırımlar Holding'e geçen yıl 1000 TL yatıran kişinin şu anda 934 TL'si olmuş. Yani burada bir zarar olmuş, nominal olarak bile zarar. Zaten enflasyonla birlikte hesapladığımızda çok daha fazla bir zarar olduğunu görüyoruz. BIST 100'ün ortalaması 1244 TL'ye kalmış. Dolar 1199 TL olmuş 1000 TL. Mevduata yatıran kişinin 1709 TL'si olmuş. Bitcoin'e yatıran kişinin 2158 TL'si.
Altına yatıran kişinin ise 1562 TL'si olmuş arkadaşlar. Yani mevduat Bitcoin ve altın enflasyon üzerine getirirken dolar ve BIST 100 enflasyonun altında kalmış. Burada Bin Yatırımlar Holding zaten nominal olarak bile zarar etmiş, yatırımcısını üzmüş son bir yılda. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Binho'nun değeri burada 1.03. Holding ve yatırım şirketlerinin 1.92 iken mali kuruluşların 1.5. Sektör ortalamalarının altında olması burada bize piyasa değeri bölü defter değeri açısından baktığımızda hissenin fiyatının ucuz olduğunu gösteriyor. Yani zaten burada 1.03 değeri de yani şirket tüm duran varlıklarını satsa zaten buradaki hisse fiyatlarıyla eşit tutara geliyor. Bu yüzden piyasa değeri açısından ucuz kalmış gibi görünüyor. Ancak tabii sadece bu rasyo açısından baktığımızda. PEG rasyosuna baktığımızda burada 1'in altında kalmasını istiyoruz. 0'a ne kadar yakınsa o kadar iyi. Binho'nun burada PEG rasyo değeri 0.06. Yani PEG rasyosu açısından çok iyi bir değeri var diyebilirim. Holding ve yatırım şirketleri 0.21 iken mali kuruluşlar 0.14. Hem sektör ortalamanın altında kalmış hem de 0'a çok yakın olması PEG rasyosu açısından olumlu arkadaşlar. Piyasa değeri bölü esas faaliyet karına baktığımızda Binho'nun 6.17 iken holding yatırım şirketleri sektör ortalaması 25.15, mali kuruluşların sektör ortalaması 18.39 arkadaşlar. Burada yine sektör ortalamanın altında kalmasını istiyoruz. Yani gayet zaten altında olduğunu hepimiz görüyoruz. Bu rasyo açısından da baktığımızda yine hissenin fiyatının ucuz kaldığını söyleyebiliriz. Tabii sadece bu rasyo açısından değerlendirdiğimizde. Hissemizin fiyatı 299.75 TL. Hisse başında zarar var 41.7 TL. Piyasa değeri 14.1 milyar TL. Ödenmiş sermayesi 47 milyon TL. Net borcu eksi 78 milyon TL. Firmanın değeri 14 milyar TL arkadaşlar. Temettüsüne baktığımızda henüz bir temettü açıklamamış. Zaten hani borsaya girişi de çok eski olan bir firma değil. O yüzden ilerleyen dönemlerde temettü olur mu olmaz mı onu beraber göreceğiz. Bedelsiz potansiyeline baktığımızda %28.994 olduğunu görüyoruz. Bin Yatırımlar Holding katılım endeksinde arkadaşlar, yani helal yatırım yapmak isteyen, caiz yatırım yapmak isteyen kişiler için uygun bir firma. Bin marka skuterlarıyla işte GoSharing gibi uygulamalarla tanıdığımız bir holding karşısında Bin Yatırımlar Holding. Analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Faydalı bulsanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Eğer bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videoların sıklıkla karşınıza düşecek. Daha sık bir araya geleceğiz arkadaşlar. İyi günler.